Herkese selamlar, esenlikler diliyorum arkadaşlar. Ben Erel. Yine bir videomda daha birlikte olacağız. Bu videom biraz farklı olacak çünkü bu videoda motosiklet olacak. Ve ne yapacağım? Şu son zamanlarda Instagram'da görmüş olduğunuz, yani en azından ben görüyorum. Siz de görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Görmüş olduğumuz bu sketch, çiziktirme, karalama veya karalama evet. Sketch çizimleri veya Individual D çizgi film bilirsiniz. Neyse ondaki çizimleri baz alarak araçlarını marker yani kalın koli kalemi diyelim kalemleriyle genel hatlarını çizerek yeni bir moda oldu. Ben de siyah renk X-Max scooter'ımın beyaz çizgilerle tam tersi genelde beyazın üstüne siyah yapıyorlar veya yeşilse daha açık yeşil tonlarıyla bir çiziktirme işlemi yapıyorlar. Neyse ben de böyle bir şey deneyeceğim. Umarım güzel olacak. Yani güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü bayağı güzel duruyor internette. Tabii ben tahta kalemi veya koli kalemi veya lastik kalemi gibi o beyaz kullanılan içinde bilyalı olan şık 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 sallanan kalem yerine ben su bazlı silikon boya su bazlı boya kullanacağım. Hani hobi boyaları falan olur ya onu o aynı kalınlıkta kesik uçlu fırçayla yapacağım ben ki hani sonra pişman olduğumda bir de tiner aseton veya kimyasal türevli bir şeyle boyayı sökmeye çalışmayayım. Sökerken de plastiği zarar vermeyeyim amacıyla o yüzden su bazlı boya ile yapacağım. Güzel olacağını düşünüyorum. Abone olmayı, paylaşmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Baştan söyleyeyim de sonradan abone olmadan gidiyorsunuz. Görüyorum yani. Şimdi videoma geçiyorum. Başından sonuna kadar çekeceğim. Büyük ihtimalle çok geyik yapmazsam keser ve hızlandırırım. Eğer geyik yapacak olursam da mikrofonum takılı olur ve muhabbet ettiğim veya konuştuğum şeyler kalır. Diğer bölümleri hızlıca keser geçeriz. Hadi şimdi aşağı inelim ve motoru eskiz, sketch tarzıyla çizelim. Evet. Yeniden birlikteyiz. Şimdi boyama işine geçiyorum. Bir tane Artobi Paint akrilik su bazlı boyamla bir de fırçalarımı aldım. Şimdi girişiyorum. Mümkün olduğunca yandan göstermeye çalışacağım. Çünkü sırf kafayı koysam yanları çizerken görmeyeceksiniz. Ama şimdi kafadan başlayacağım. Kafayı görmeyeceksiniz. Neyse sonunda zaten komple bitmiş halini görürsünüz. Oralarda hızlanmış oluruz. Ve ben girişiyorum. Evet. Bitirmiş olduk. Ne diyorsunuz? Bence güzel oldu. Yani tam bir karikatürize oldu. Uzaktan bakınca gayet güzel duruyor aslında. Şimdi size bir etrafında tur attırayım. Ardından da bakalım ne kadar kolay çıkacak yıkama esnasında onu görelim. Ne diyorsunuz? Uzaktan. Şöyle bir etrafında geçelim.
Gayet cicili bicili duruyor uzaktan. Sokakta sürerken falan bayağı bir dikkat çekiyor. İnsanlar dönüp dönüp bakıyor da, yoksa ne yapmış bu gerizekalı mı diyor. Lan motorun her yeri çizilmiş mi diyor. Evet, böyle bir hevesle yaptık. Şimdi de bir yıkama makinesi yardımıyla köpüklü yıkamaca yapalım. Nasıl çıkacak mı yoksa uğraştıracak mı görelim. Evet, gördüğünüz gibi kolaylıkla 2 kere sünger geçtim. Hemen fırt diye çıkıyor. Çok da öyle kalıcı bir şey değil. Üstüne vernik atarsanız kalıcı olur da gerek yok öyle fantazilere bence. Hevesinizi alın, sonra yıkayın çıksın. Bir videomun daha sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Saçma sapan bir şeyler oldu. Kendi arabanıza yapmayın. Ya da yapın şaka şaka. Başlayacak bu moda. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.